İstanbul'dan 3 saatlik uçuşun ardından Arnavutluğun başkenti Tiran'dayım. Burası Tiran'ın en önemli yeri İskenderbey Meydanı. Bugün burada inanılmaz bir kalabalık var çünkü bugün burada Nevruzi Bayramı kutlanıyor. Nevruz Arnavutluk'ta çok önemli bir bayram ve bugün resmi tatil. Böyle bir günde burada olmak benim için şans oldu. Tiran'ın sanırım en hareketli ve en renkli zamanı bugün. Bugün burada çeşitli konserler, gösteriler düzenleniyor. Ayrıca meydanda klasik arabalar, eski dönemden kalma motorlar, araçlar sergileniyor. Hem gezelim bunları görelim hem de bu meydanda görülmesi gereken yerleri anlatayım. Bu meydan Tiran'ın kalbi ve Tiran'da görülmesi gereken yerlerin çoğu bu meydan ve çevresinde bulunuyor. Bu meydanda Arnavutluk Ulusal Müzesi var. İskender Bey'in heykeli bulunuyor. Bir opera binası var. Ethem Bey Camisi var. Hemen onun yanında Saat Kulesi var. Şimdi bu yerleri görelim. Bunları tarihsel sıralamaya göre gezeceğiz. İskender Bey'den başlayayım. Bir yandan da meydandaki klasik arabaları görelim. İskender Bey 1404 yılında doğmuş. İskender Bey'in doğduğu dönemler bu bölgede hanedanlıklar hüküm sürüyormuş. İskender Bey de bu Hristiyan hanedanlıklardan birisinin veliahtıymış. İskender Bey 18-19 yaşlarına geldiğinde bölge Osmanlı akınlarına uğramış ve Osmanlılar bu bölgeyi ele geçirmişler. O zamanki adı Cerç olan veliahtı da rehin alıp Müslüman yapmışlar. Adını da İskender koymuşlar. İskender Osmanlı'da içoğlanı olarak eğitim gördükten sonra Osmanlı için 20 sene boyunca savaşmış. Osmanlı ordusu içinde de Sancak Beyliğine kadar yükselmiş. Osmanlı'nın bu bölgede yaptığı Niş Muharebesi sırasında emrindeki 300 Arnavut askerle beraber savaş meydanından ayrılmış. Ve İslam'ı kabul etmediğini, ailesinin ve ülkesinin intikamını almak için baş kaldırdığını bildirmiş. Aynı zamanda şu an Arnavutluğun bayrağı olan kırmızı zemin üzerine çift başlı kartalı kendine sancak olarak seçmiş. Önce Akçahisar valisine verilecek olan bir fermanın üzerinde değişiklik yapmış, Akçahisar bölgesini böylece ele geçirmiş. Daha sonra birçok kaleyi ele geçirip Leş ordusu denilen bu bölgedeki hanedanlıkların ordularını birleştirerek bir ordu kurmuş. Hem çok iyi bir asker olması hem de Osmanlı içinde yetişmiş olması sebebiyle Osmanlı'yı da ve taktiklerini çok iyi bildiği için yaşadığı dönemde Osmanlı'yı bu bölgeye sokmadığı gibi defalarca da mağlup etmiş. Bu durum Osmanlı'nın Avrupa ilerleyişini durdurmasına sebep olmuş. Bu nedenle Avrupa'nın da saygısını kazanmış. O yüzden İskender Bey hem Arnavutlar hem de Avrupalılar tarafından çok sevilen ve çok değer verilen bir kişilik. Burada Ethem Bey Camisi var. İskender Bey ölür ölmez Osmanlı burayı ele geçirmiş. Burayı yaklaşık 450 yıl boyunca yönetmiş. Buraya çeşitli camiler yapmış. Arnavutların büyük bir kısmını Müslüman yapmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra burayı yöneten Enver Hoca camilerin ve kiliselerin çoğunu spor salonu veya atölyeye çevirmiş. Burada görevli din adamlarını da bu atölyelerde üretim için ya da tarlalarda tarım için görevlendirmiş. Ve Arnavutluğu dünyanın ilk resmi olarak ateist devleti ilan etmiş. 1991 yılında Enver Hoca rejimi yerine cumhuriyet ve laiklik gelince Arnavutlar ibadet özgürlüğüne kavuşmuşlar. Caminin hemen yanında bir saat kulesi var. Bu saat kulesi de Ethem Bey tarafından yaptırılmış. Arnavutluk nüfusunun %50'sine yakını Müslüman. O şekilde kalmışlar. %20'si Hristiyan. %30'u ise inandığı dini belirtmiyor veya dine inanmıyor. Din konusunda zaten birbirlerine karşı inanılmaz hoşgörülüler. Kimse kimsenin dinini merak etmiyor, sormuyor. Yani din insanlar arasında 3. 4. planda. Şimdi meydandan çıkalım. İleride Tiran Kalesi var. Oraya gidelim. Bu arada Arnavutluk'ta yaşayan Arnavutların sayısı dünya üzerinde yaşayan Arnavutlardan daha az. Arnavutluğun nüfusu 3 milyon civarında.
Dünya üzerinde yaşayan Arnavutların sayısı 10 milyon. İtalya, İsviçre, Türkiye en fazla Arnavut'un yaşadığı ülkeler arasında. İtalya ile Arnavutların derin bağları var zaten. Hatta Güney İtalya'da Arnavutların yaşadığı ayrı bölgeleri var. Bu bağlar İskender Bey dönemine kadar dayanıyor. İskender Bey ölünce ailesi İtalya'ya yerleşmiş. Arnavutlar kendilerine Şikiptar diyorlar. Şikiptar kartalın oğlu anlamına geliyor. Arnavutluğa da Şikiperya diyorlar. Kartalların yaşadığı bölge anlamına geliyor Şikiperya. Yani Arnavutlukta Arnavut dediğiniz zaman hiçbir anlamı yok. Çünkü Arnavut diye bir kelime lügatlarında yok. Civar ülkelerde de aynı şekilde Arnavut diye bir şey yok. Sırplar Şiptar diyorlar. Bosnalılar da Şiptar diyorlar. Kosovalılar yine Şikiptar diyorlar. O şekilde. Yani Arnavut diye bir şey yok. Tiran Kalesi'ne geldik. Burası bir aileye ait. Toptani ailesi. Esat Toptani Osmanlı'da önemli bir paşaymış. İkinci Meşrutiyet'in ilanında yer almış. Balkan Savaşları'nda İşkodra savunmasında bulunmuş. Daha sonra Arnavutluğun kurulmasında da önemli rol oynamış. Bu kaleyi bir alışveriş merkezine çevirmişler. İçinde çeşitli hediyelik eşya satan dükkanlar var, sergi salonları var, kafeler ve restoranlar var. Aynı şekilde yine aynı aileye ait olan bir AVM var bu kalenin karşısında. Bu alışveriş merkezi de Toptani ailesine ait. Buraya kadar gelmişken AVM'ye girip kısaca fiyatlara bir göz atalım. Market fiyatlarına bakalım önce. Arnavutluk para birimi hakkında bilgi vereyim. Arnavutluk para birimi lek. 1 euro yaklaşık 100 lek civarında. Şimdi göstereceğim fiyatlardan 2 sıfır atarsanız direkt euro karşılığında bulabiliyorsunuz. Öncelikle bir kırmızı et fiyatlarına bakalım. Burada biftek var. Biftek kilosu 1790 lekmiş. Yani 17,9 euro. Bu 238 gram 426 lek yani 4 euro yapıyor. Kıymanın kilosu 1059 lek yani 10 euro. Fileto 1390 lek 14 euro civarında yapar. Et fiyatları Türkiye'ye göre ucuz. Fiyatlar Avrupa fiyatları seviyesinde. Almanya'da sanırım et fiyatları buna yakın veya biraz daha ucuz. Almanya'dan veya Avrupa ülkelerinden izleyenler varsa oraya göre ucuz mu pahalı mı onu yazabilirler. Biz de karşılaştırmış oluruz. Tavuk eti fiyatlarına bakalım. Tavuk but 697 lek yani 700 lek 7 euro yapıyor. Kanat kilosu 891 lek 9 euro diyelim buna. 480 gram 431 lek. Tüm tavuk 759 lek yani 7,5 euro civarında. Şimdi hızlıca elektronik eşya fiyatlarına bakalım. 75 inç 4K 79.900 lek yani 799 euro yapıyor. 50 inç 4K 419 euro. Burada bir buzdolabı var çift kapılı. Üzerinde özellikleri yazıyor zaten. 1100 euro. Telefonlar var. Burada bir markanın en düşük model telefonlarından birisi var. 100 euro. Bir de yüksek modellerden birine bakalım örnek olsun diye. Bu da 879 euroymuş. Telefon fiyatları ile güncel bilgilere sahip değilim. O yüzden Avrupa ülkelerine veya Türkiye'ye göre pahalı mı ucuz mu fikrim yok. Bilenler de yazabilirler. AVM'den çıktım. Şimdi buradan Yapraklı Eve gideceğiz. Ortalıkta çok fazla lüks araba görülüyor. Çok ilginç bir istatistik vereyim şimdi size. Dünya üzerinde kişi başına düşen Mercedes sayısının en fazla olduğu şehir Tiran. Ekonominin kötü olduğu ve insanların çok para kazanamadığı bir ülkede bu kadar lüks araç burada nasıl olabiliyor? Bunun sebebi şu. Burada bir kısım insan ya da grup Avrupa'dan çaldıkları arabaları buraya getirip satıyorlarmış. Avrupa'dan lüks araçları çalıyorlar, buraya kaçırıyorlar. Plakasını ve motor şasi numarasını değiştirip ruhsatı çıkartıyorlar. O şekilde arabayı sıfırdan bir araçmış gibi piyasaya satıyorlar.
İngiliz futbolcu David Beckham'ın arabası İngiltere'den, İtalyan futbolcu Gattuso'nun arabası da Milano'dan çalınmıştı. Yine arabası çalınan birçok ünlünün arabası Tiran'da bulundu. Polis bu arabaların motor şasi numarası değiştirilip yeni ruhsat ve plaka çıkarılmasına rağmen uyguladığı çok enteresan bir yöntemle arabaları buluyor. Polis çalınan araçla aynı model olan bütün araçları durduruyor. Sonra bu araçları röntgen cihazına sokuyor. Şasi ve motor numarası kontrolü yapıyor. Bu kontrol esnasında numaraların üzerinde değişiklik yapıp yapılmadığını kontrol ediyor. Her çalınan araca yapmıyorlar bence. Dünyaca ünlü kişilerin çalınan araçlarına özel bir durum olabilir. Yapraklı eve geldik. Yapraklı ev İskender Bey Meydanı'nın hemen alt tarafında bulunuyor. Bu ev 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin dinleme evi olarak kullanılmış. Buradan önemli kişileri ve şüphelendiklerini dinliyorlarmış ve bazılarını buraya getirip kötü muameleye tabi tutuyorlarmış. 2. Dünya Savaşı'nın ardından Enver Hoca'nın başını çektiği grup Nazileri buradan kovmuş ve iktidarı ele almış. Sonra Enver Hoca da burayı bakanlarını, milletvekillerini ve önemli insanları dinlemek için kullanmış. Sürekli Enver Hoca'dan bahsediyoruz. Tabii her yerde onunla ilgili bir şey olduğu için. Peki kim bu Enver Hoca? Şimdi buralarda bir evi var. Oraya gidelim. Evine giderken de ben de anlatayım. İskender Bey'den sonra Osmanlı dönemi başlıyor ve o zamanlar Osmanlı'nın bu topraklarda efsane olan 2 tane ismi var. Birisi Resneli Niyazi Bey, diğer adıyla Geyikli Niyazi. Bilmeyenler Niyazi Bey ve Geyik muhabbetinin çıkış hikayesi videoma da göz atabilir. Diğeri ise Enver Bey. O zamanlar İttihat ve Terakki'nin 2 önemli ve meşhur adamı. Tabi Enver Bey siyasi kişiliği ve aldığı görevler nedeniyle daha ünlü ve etkili. Enver Hoca, Enver Bey'in en ünlü ve etkili olduğu dönemlerde 1908 yılında Arnavutluk'ta doğuyor. O yüzden adını babası Enver koyuyor. Sonra Fransa'da eğitim alıyor. Daha sonra ülkesine dönüyor. Öğretmen olarak görev yapıyor. 2. Dünya Savaşı sırasında arkadaşlarıyla Emek Partisi'ni kuruyorlar. 2. Dünya Savaşı'nın ardından ülkenin başına geçiyor. Enver Hoca ülkenin başına geçtikten sonra %5 olan okuma yazma oranını %90'lara çıkartıyor. Bağımsız tarıma öncülük ediyor. İktidarın ilk yıllarında ülkeye ilk demir yolunu yaptırıyor. İktidarın ilk yıllarında Stalin'le yakınlaşıyor. Stalin ölünce Sovyetlerden uzaklaşıyor, Çin'le yakınlaşıyor. O İskender Bey Meydanı'nda bulunan opera binasını Çinliler Arnavutluğa hediye olarak inşa ediyorlar. Bloku denilen bir bölgede yaşıyor. Şimdi oraya yürüyoruz. Burası Bloku denilen bölge. Şu anda Tiran'ın en lüks bölgesi burası. Burası da Enver Hoca'nın evi. Arkamda görmüş olduğunuz villa ise Enver Hoca'nın yaşamış olduğu villa. Enver Hoca burada yaşamış. Bu bölgede birçok kafe, bar, restoran, eğlence mekanı bulunuyor. Burası özellikle akşamları çok hareketli. Gördüğünüz gibi caddeler geniş ve binalar tek düze, eski Sovyet tarzı. Bu tek düzeliği yıkmak için özellikle İskender Bey Meydanı ve çevresinde farklı tarzda bina inşa ediyorlar. Zamanla bunu yok edecekler herhalde. Enver Hoca Soğuk Savaş döneminde savaş çıkacağına inanıyor ve ülkenin her yerine Bankkart denilen sığınaklar inşa ediyor. Bu sığınaklardan ülke genelinde binlerce var. 4-5 katlı olanları var, 10-15 kişilik olanları var. Bu sığınaklar için milyonlarca dolar para harcamış ve ülkenin ekonomisi dibe vurmuş bu yüzden. Bu sığınaklardan bazıları müzeye dönüştürülmüş. Girip gezebiliyorsunuz. Burada Bankkart 2 denilen sığınak var. Bankkart 1 var, en büyük sığınaklardan bir tanesi, o şehrin dışında. Şehrin içinde İskender Bey Meydanı'na yakın Bankkart 2 sığınağı var. Buraya girip gezebiliyorsunuz. Şimdi Tiran'ın ünlü yapılarından birisi olan Tiran Piramidi'ne gidelim. Polis arabaları da Mercedes adamların ya. Bir Mercedes takıntısı var herhalde. Evet, Tiran Piramidi. Enver Hoca 85'te hayatını kaybediyor. 88 yılında Enver Hoca'nın damadı tarafından tasarlanıp onun anısını yaşatmak için yapılıyor. Fakat 1991'de rejim yıkılınca kaderine terk ediliyor. Sonra da yıkılmasına karar veriliyor. Fakat 2015 yılında bir anket yapıyorlar yıkmadan önce.
Halk bunun yıkılmasını istemiyor ankete göre. O yüzden vazgeçiyorlar. Sonra yeniden modernize ediyorlar, renklendiriyorlar. İnsanların üzerine çıkıp gezebileceği, Tiran'ı izleyebileceği şekilde bir yeniden tasarlıyorlar. Şu an burası Tiran'da bulunan bir TV kanalının binası olarak kullanılıyor iç kısmı. Dışı da böyle gördüğünüz gibi merdivenlerden üzerine çıkıyorsunuz. Tiran'ı 360 derece izleyebiliyorsunuz. Bu piramidin yakınlarında Rahibe Teresa Katedrali bulunuyor. Rahibe Teresa Üsküp'te doğmuş. O dönemler Üsküp Kosova'ya bağlıymış ama kendisi aynı zamanda bir Arnavut olduğu için hem Makedonyalılar hem Kosovalılar hem de Arnavutlar tarafından benimsenip sahipleniliyor. O yüzden Rahibe Teresa Arnavutluk'ta da çok önemli. Onun adına buraya bir kilise inşa edilmiş. Gördüğünüz gibi her yerde insanlar. Böyle bir günde buraya gelmek gerçekten benim için büyük şans oldu. Tiran kendi halinde güzel bir şehir. İnsanlar saygılı, birbirine karşı hoşgörülü. Ben Tiran'ı beğendim. Gördüğünüz kadarıyla Tiran hakkında ne düşündüğünüzü yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Tiran'dan selamlar.